Ben Trabzonluyum. Trabzon'da doğdum. Aa, Annem hafızdı. Babam ticaret yapıyordu. 5 kardeşiz. 5 kardeşten 3 oğlan, 2 kız. Ama maalesef onları kaybettik. Bir tek ben kaldım. Sonra önce Trabzon Lisesi'ni falan böyle birincilikle falan bitirdim. Olgunluk imtihanları ve fakat harp, ikinci Cihan Harbi'nin bitmesin olduğu için İstanbul'a, üniversiteye gelemedim. Hep aklımda kaldı. Hep ağladım üniversiteye gelmek için. Çünkü kimya mühendisi olmak istiyordum. Neredense geldiyse. Gelemedik. Babam bizi buraya babaannemle yollayacaktı. Babaannem önce kabul etti. Bir yer tutarız dedi. Girersiniz, o zaman yurtlar falan da yok. Ondan sonra şey ettik. Sonra vazgeçti. Ölürüm de bunlar korkarlar. Ablamla beraber gelecektik. Bu sefer çok ağladım. Ağlayınca babam orta mektep müdürü, Abdullah Bey'di ismi de galiba öyle. Ona söyle, o da demiş biz ona yardımcı hoca olarak alırız. Ve lisedeyken hocalığa başladım. Erkek lisesinin orta kısmında. Ondan sonra Kız Sanat Enstitüsü'nde şey dersi verdim. Ama öğrendim, defter tutma dersi. Tabii öğrettiler, bilmiyordum. Verdiler, öğrendi. O ilk hocalıklarım orada başladı. Sonra İstanbul'a geldik. Ama ben musikiye ortaokulda bir müzik hocamız vardı. Onun şeysiyle, o derdi ki müzik bilen her şeyi bilir, matematiği bilir bilmem neyi ve gamları bilmem neleri hep ondan öğrendim. Çok iyi bir hocaydı. Sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'a gelince konservatuara girmeyi istedim. Önce kimse mani olmadı. Annem öyle çok şey değildi. Ya şarkıcı mı alacaksın? O zaman da öyle söylenirdi. Sonra ablam evlenmişti. Annemler oraya gitti. Benden küçük olan kardeşim, o da üniversitede okuyordu. Aldığı gibi beni konservatuara götürdü, yazdırdı. İmtihana girdi. Ben piyano dersi alıyorum ama. Türk musikisi piyano dersi. Trabzon'dan piyanomuz falan geldi. Alıyorum. O da hoca da söyledi. Ben de dedi, tanıyorum Münir Bey'i. Seni söylerim dedi. O da çok beğeniyordu. İşte o suretle konservatuara girdim. Türk müzikisi bölümü. O zaman o kadar ilgiliydi ki 600 kişi müracaat etmişti vallahi. Ben birinci günde girdim. Kazandım. Onu da kazandıktan sonra işte konservatuara girdik. Orada da çok iyi, pek iyi derece. Şan'a da devam ettim ben. Şan şeysinde biliyorum. Çünkü 4. sınıftaydım mı hoca dedi ki imtihan açtı. Seslerin daha iyi açılması, iyi çıkarmak için şan. Batı müzikisi var bizim şeyde konservatuarda, belediye konservatuarında. Batı müziğinde şan hocaları var. Oralara dedi arkadaşları sesleri daha iyi açmak için falan şey edin. İmtihanına girdim. Orayı da kazandım. Orada Lamia Hanım diye hiç Türk müziğini bilmeyen, Fransa'da tahsil görmüş bir kadındı, hanımdı. Ondan sonra onun da İnci Çayırlı ile beraber, rahmetli İnci Çayırlı ile beraber girdik. O da ikimiz kazandık. Sonra işte ben muntazaman devam ettim. O şekilde çok yardımını gördüm. Çünkü sesi nereden çıkaracaksın, ne yapacaksın, onların teknikleri çok var. Nasıl nefes alacaksın, bilmem ne yapacaksın. Bir müddet böyle. Ama ben öyle üstüne düştüm ki her yerde artık bağırmaya başladım. Sonra bir gün dedi bana ki artık şeye geçtik, parçalara, ses şeyinden sonra. Vallahi dedi 3 senede yaptıklarını sen 3 ayda yaptın dedi. Kadın Türk müziğini hiç bilmiyor. Ben de kızıyorum. Bir Nurettin varmış dedi, bir Safiye Ayla varmış. Ben de nasıl kızıyorum bunları niye bilmiyor diye. Sonradan onlar bitince parça getirdi. Bir solfej parçası. Kolay bir parçaydı. Bunu okudum.
Vallahi dedi, böyle baktı. Gideceğim dedi Şefik Bey de, yani hocamız da onun arkadaşı. Şefik'e şey edeceğim, teşekkür edeceğim. Şu bizimkiler var ya dedi, piyano çalmamış, bunu okuyamazlar. Siz de bunu herkes okur, bir do majör. Çok kolay bir parça. Yani o şekilde şeye girdim. Şan'a daha çok yakındı sesim. İyi, parlak bir sesim vardı. Şimdi tabii o kalmadı o kadar. Sonra işte konservatuvardan pek iyi derecede mezun oldum. Hatta şeyler işte imtihanlar, sene sonu imtihanlarında en sonunda işte, Münir Nurettin hocam da oldu. Toplu ders hocasına geliyordu. Esas Şefik Gürümer için talebesiyim ve ona her zaman, çok genç yaşta, 63 yaşında öldü. Her zaman dua ederim, Allah razı olsun. O kadar güzel yetiştirdi ki böyle bir hoca daha bulunamaz. İlk devlerde, ilkokuldaki talebeye öğretebilir. Öyle. O da macir olarak gelmiş Edirne'de. Fakat evi de bize çok yakın. Hep dersten çıkınca beni beklesin. O daha geç çıkıyor. Beraber gidelim. Geliriz. Bu köşede, pasajın köşesinde ben eve gelirim. O caddede evi. Yani böyle hocayla işte mezun olduktan sonra pek iyi derecede mezun oldum. Mezun olduktan sonra çalışmadım hiçbir şeye. Hatta bana icra heyetine girer misiniz dedi. Yok dedim, girmeyeceğim. Meğer o aklına koymuş beni hoca yapmaya. Gecenin birinde eve geldi. İmtihan var dedi. İşte kadro açıldı dedi. Kadro yoktu. Ama dedi folklorda kadro açıldı. Hiç folklor demeyeceksin, gireceksin dedi. Sonra öbürde. Nitekim öyle oldu. Önce folklora girdim. Böyle uzun oralarını anlatmayayım. Sonra Türk müziğine geçtim. Türk müziğine beraber hocalık yaptık. Hocamla beraber yaptık. Nurettin Bey'le beraber yaptık. Sonra Nevzat Bey geldi sonunda. Nevzat Atlı. Onunla beraber hem talebelik oldu, onunla beraber de hocalık yaptım. Hepsiyle beraber. Sonra işte şeyler oldu. Ben özel ders veriyordum evde. Geliyorlardı. Sonra işte üniversite korosunu da Nevzat Bey idare ediyor. O bırakmış. Başka bir doktor almış. Abidin Gerçeker. O da rahmetli oldu. O da Almanya'ya gidiyordu doktor. Koro kalmış açıkta. Benim konservatuardan arkadaşım vardı. Şemsettin Kodallı diye. O ona bırakmış. O da yedek subay oldu. Bana telefon açtı. Hep şeyle sen de başkasına veremem. Yok dedim, ben gelmem, ben istemiyorum. Olmaz dedi. Öylece kaldı. Sonradan korodan tanımıyormuş tabii. Talebelerden telefonla dedi. Kabul ettim. İşte kabul ediş o. 42 sene o koronun başında. Çok da memnunum. Belki böyle bir yere gittim. Çünkü çok insan tanıdım. Para kazanmadım fakat insan kazandım. Çünkü koroya 5 kuruş para almadan, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir koro. Klasik müzik korosu. Ve oradan çok iyi solistler yetişti. Çok iyi. Devlet korosu açıldığı zaman benim yani o üniversite korosundan 17 kişi girdi. Nevzat Bey dedi ki bak hem hocam da yapıyor. Bunları alıyorum ama bir sene sana devam etsinler. Koronu birdenbire indiriyorum. Çünkü koronun 60 kişi olduğu zaman bir konsere çıktık 80. Sazla beraber. Vardır onun resmi. 80 kişi Teknik Üniversite salonunda o konseri vermiştik. Çok rağbet gördü. Yani ama klasik üslupla çalıştırdım. Hatta bir tanesi talebenin geldi. Acaba Zekim'den falan eserlerinden okumayacak mıyız? Giriyor, imtihan alıyor. İmtihan aldım talebeleri ama hiçbir üniversite talebesi geldi sen yapamazsın demedim. Sadece gel içeride nota okuttum.
Notaları öğrendiler. Hiç konservatuara gitmeyenler şimdi şef. Çünkü bir eserin notasını 50 kere, 100 kere böyle öyle okutuyordum. Neyse çalışmayı o şekilde yapmıştım. Ben hiç oradan maddi bir şeylik beklemedim. Çok hoşuma gitti onu yapmak. Çocuklar da çok terbiyeli, çok itaatkardı. Sonra konservatuvar, üniversiteden gelenler ayrı, konservatuvardan da nota bilip gelenler ayrı. O nota bilenleri, nota bilmeyenleri, nota bilenlerin arasına oturturdum. Hep onlar nota öğrendiler. Şimdi şef, şeyin şefi, devlet korosunun. Orada konservatuarlı değil ama üniversite korosundan yetişti. O öyle çok yetişen solistler şeyler var ama kabiliyetleri var. Bir tane bak bir tane bu kadar meslek hayatımda rastladığım bir tek şey var. Hadise, onu anlatmak isterim. O, ben gitmemiştim, bir gün de Fatih yardımcımdı, Fatih Salgar. Fatih de herhalde şey etmiş, gittim. Radyoda her ay bir konser veriyoruz. Her ay başı. Ondan sonra baktım bir şey ses geliyor. Aykırı. Hemen anladım kim olduğunu. Baktım yani siz dedim biraz dinleyin. Ondan sonra şey etmeyin. Söylemeyin, dinleyin. Peki dedi, çok. Üniversite talebesi. Sonra dışarı çıktım. Dışarı çıkınca önüme geldi. Size bir şey söylemek istiyorum dedi. Acaba bana yardım edebilir misiniz? Ne gibi? Ben dedi Aksaray'dan bir yerlerden gelmiş, Anadolu'da. Bu Türk müziğini o kadar çok seviyorum ki. Ama bu şeyim. Bana yardım ederim dedim, sana yardım. Ne yaptım? Ben konservatuvardan bir talebem vardı, çok çalışkan. Ondan sonra o koroya da geliyordu, onu çağırdım. Dedim böyle böyle her öğlene biz haftada 2 kere çalışıyorduk. Gelmeden 1 saat önce gelir misin dedim. Gelirim hoca hanım dedi. Buna dedim öğreteceksin. Ama çocuk şimdi ne yapıyor, neyi üflüyor, besteler yaptı. Hayatımda ilk defa soloya çıkardım onu. Hem de zor bir şarkıyı ve şimdi üniversiteyi bitirdi herhalde, şey etmiyorum. Epeyce sene sonra geldi karşıma oturdu. Tanıdınız mı beni dedi, tanımadım dedi. Ben dedi İsmail Hakkı. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ne yapıyormuş? Ne üfledi? Kanun çaldı, beste yaptı. İşte böyle insanlar var, hayatımda bir kere rastladım. Böyle yani kulağı yok diye dersiniz. Evet hakikaten. Kulağı yok deyince imtihanlarda çok şeyler olurdu. Şaka. Mesela bir talebe gelmişti. Piyanoda basıyoruz. Piyanoda ses veriyor. Kulağına şey diyoruz. Dedi ki diyeceksin yani ses bastıkça. Bastık bir tane piyanoda ses. A dedi. İkincisine bastık. B dedi. Güler misin? Ağlar mısın? Öyle artık şeyler olurdu ki. Bir tane de girişte bir ara hepsi Dönülmez Akşamın Ufkundayız okuyor. Kim girse. Ondan sonra o imtihana girdi. O da başta dönülmez, aynı ses üzerinden söylüyor. Dönülmez akşamın ufkundayız bak. Bizi aldı bir gülmek, gülmüyoruz da. Yani öyle enteresan vakalara şey eder ki ama çok istiyorlar girmek. Ben girdiğim zaman 600 kişi müracaat etmişti biliyor musunuz? Sonra azaldı, hele son zamanlarda bize. Biri de geldi, Zeki Müren'in eserlerini sen biliyor musun? Biliyorsun. Ben senin emeğine de yazık, benim emeğime de yazık dedim. Bildiğim bir şarkıyı burada ne söyleyeceksin? Bilmediğini öğrenmek lazım. Güzelce anlattım. Gelmedi çocuk dedim. Bana da yazık sana dedim. Sen bilmediğini öğrenmeye gel buraya. İşte böyle geçirdik. Sonra işte konservatuvarda
Çok güzel günler geçirdik talebelerle beraber. Konservatuvarda talebeler de hep üniversite kurusuna geldiler. Dışarıdan geldiler. Hevesle. Ayrıca hep geziler yaptık. Mesela 1 Mayıs bilmem ne adalara, başka yerlere geziler. Çok güzel günler geçirdik ve talebeler o kadar memnundur ki her gelen söyler, hocam iyi ne günler geçirdik, iyi ki yapmışız. Böyle bir hayat geçirdim. Tabii sonra emekli oldum. Ondan sonra şimdi de daha emekli oldum. İkinci. Evdeyim. Allah razı olsun. Ben onlara ne kadar verdimse onlar bana 2 mislini verdiler. Ben para kazanmadım, insan kazandım. Hepsi kızlar falan toplanırlar, gelirler. Gene bu hafta gelecekler. Hepsi çünkü orada arabaları oldu, evleri oldu. Sizin sayenizde biz hayatımızı kazandık diye. Hele bir tanesi Allah'ım o da aynı zamanda radyo sanatçısı oldu. Tülay Canik diye. O ikide telefonla canım hocam geliyorum. Elinde bütün yiyecekleri alır getirir. Size ödeyemem hakkımı diye. Radyo sanatçısı oldu. Televizyona falan sesi de çok güzeldi. Böyle çok var. Yani Serap mesela. Serap talebimde. Serap Mutlu Akbulut. Ahmet Özhan. Onlar hep evet birçok var. Münip Utandı. Aklıma şey gelmez. Evet. Ahmet Özhan. Ahmet Özhan böyle filmdeki bir çocuktu. Çok güzel sesi vardı. O zaman piyasaya falan çıkmamıştı. 4. sınıfa kadar geldi. Ondan sonra 4. sınıfta onu Fahrettin Aslan şey yaptı. O ara o bebekte ön olarak çıkıyormuş. Yani sahneye. Bizim konservatuvara gelince. Son derece kabiliyetli bir insan. Ondan sonra Ahmet ama epeyce unuttu. Ondan sonra da kendine yapıyor. Hocam bir tokat attınız suratıma diyor. Benim bir gün radyoda gördünüz de neredesin diye. Hiç unutmuyorum diyor. Keşke öbür tarafa da atsaydınız. Hala çok severim. Çok müziğe çok ama konservatuarı bitiremedi. Neden bitiremedi? Piyasaya çıktı işte. Mecbur da çıkmak için ve herkes artık tanıyor. Ahmet Özhan'dan bir şey söylemeye hacet yok. 1987. 87'de emekli oldum. Ondan sonra, emekli olduktan sonra da emekli olmadan da her yaz bir seyahate gittim. Onu da ihmal etmedim. Önce seyahatlere karşıydım. Ya oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Nedir? Bu Türkiye'den başka işte daha güzel evler görüyorsunuz bilmem ne. Önce Kıbrıs'a. Kıbrıslı talebelerim vardı. Onlara gittim. Öldü o da çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz talebe. Oranın zenginlerinden. Onun evine gitmiştim Kıbrıs'ta. Lefkoşa'da. Eczacı. Ondan sonra ilk oraya çıktım. Hoşuma gitti. Ara $100 yasak bir şey. Ben o zaman da çıktım. Kardeşimin bir ahbabı vardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde vardı. Onun izniyle işte yeşil pasaportlu olarak çıktım. Emeklilikten sonra ne yaptım ben? Emeklilikten sonra işte hep gezmeleri emekli olmadan da yapıyordum. O gezmeleri yaptım. Sonra işte yeğenlerim var. Ankara'ya giderim onların yanına. Onlar gelir. Daha ne yaptık yazları? Trabzon'a gittim. İzmir Devlet Konservatuvarı'na olarak gittim. Misafir şef olarak. Onlar istediler. Orada bir konser falan iderdim. Trabzon'dan istediler. Orada belediyenin ona 2006 senesinde galiba oraya gittim. Trabzon'da misafir olarak, şef olarak böyle konserler verdik. İşte
Böyle geçti ben piyano. Şimdi piyano evde Trabzon'dayken yani biz lisedeyken bilmem nedeyken evde piyano vardı. Çünkü bir ev satın aldık. Alırken evde piyano vardı galiba Sadıkzadelerin mi neydi. O piyanoyu da beraber verdiler. Şu heykelde bu heykel var ya o piyanonun üstündeydi. Onu da beraber verdiler. O zamanki zamanda 120 liraya aldık. Ve ben pratik olarak hoca yok orada. Ama çok seviyorum. Abim keman çalıyor. Onun kemanını alıyorum. Çalmaya gayret ediyorum. Daha küçükken ahbaplarımız vardı. Onların utları vardı. O tepeleri çıkar, o utu alır. Elimde dım dım çalardım. Bir şeyler çıkarırdım. Ya çok meraklıydım müzike ve Batı müzikisine meraklıydım. O arada hep tangolar söylerdim. Onlara göre de piyanoda bir şeyler çalardım kendi kendime. Sonra baktaki şeye geldik, İstanbul'a gelince Trabzonlu bir ahbabımız vardı. Onun kızı Türk müziği piyano dersi alıyordu. Hocası da Fulya Akaldın. Hemen piyanoda yerleşince buraya piyano falan da geldi. O vasıtasıyla şeyden, evet, Fulya Hanım'dan, Fulya Akaydın'dan ders aldım. Onun da teşvikiyle ve kendimse konservatuara. Evet, konservatuara girdim. İşte 600 kişi müracaat etmişti o senelerde, 50'li senelerde. Bu kadar 2-3 gün sürüyordu. Ben ilk günü girdim. Olayı kazandım. Konservatuara işte anlattığım gibi devam ettim. Şan'a da gittim. Üniversite korusundaki çocuklarla çok iyi yani gezmelere gittiğimiz zaman 40 kişi 50 kişi öyle gidiyoruz. Koro kalabalık zaten. Radyoda, televizyonda programlarımız oldu. Yani televizyonda yayınlandı. Yani yönettim. Yaptığım şeflikten memnunum çünkü herkes benden memnun. Ben de onlardan memnunum karşılıklı. Öyle ki oraya hep müzik bilen değil, seven geldi. Konservatuarlı talebelerimiz geliyor. Çünkü üniversiteye bağlandı bizim şey. Belediyeden üniversiteye bağlanınca İstanbul Üniversitesi'ne bağlandı. Onlar geliyorlar, onlar hep biliyor, onda tazat bilmem nedir. Bilmeyenleri onların arasında oturtturdum ve şey edenler ondan sonra öğrenmek isteyenler böyle meşgul olmuşlar ama notayla falan değil. Mesela şimdi orada devlet korusuna Nevzat Bey'den sonra olan şefler hepsi benim yanımda 10 sene 15 sene ben onlarla bana yardımcı olarak şey ettiler. Ondan sonra önce Ender Ergün. O 10 sene galiba yardım etti. O da ayrıldı devlet korusuna girdi. Devlet korusunda da şef mavini oldu. Sonra da şef oldu. Ondan sonra Fatih Salgar. Nevzat Bey gitmişti. Fatih emekli oldu gitti. Fatih Salgar bizim hem konservatuvardan hem üniversite korosundan talebem. O yaptı devlet korosunun şeysini. Şimdi üçüncü olarak Mehmet Güntekin yapıyor. O hiç konservatuara falan da girmemişti. Samsun'dan geldi. Orada bir müzik derneğine gidiyor ama nota öğrenmemiş. Ama çok şey diyordu. Kitap bile yazdı. O öyle imtihanlara girdi, kazandı. Ama üniversite korosuna geldi. Ben onu biraz şey ettiğine anladım. Çok kalabalık oldu. 2'ye bölmüştüm koroyu. Ben radyoya gidenleri, radyoya gidiyoruz her ay. Radyoya gidenleri ben idare ediyorum. Radyoya gitmeyenleri, yeni gelenleri de Işılay. Savaş Ay'ın kız kardeşi. Çok güzel sesi var. Ona gönderdim. Sonra aynı şeyde çalışıyoruz. Biz bir adada. Sonra sordum Işıl. Dedim, Işıl da konservatuvardan talebemiz. Nasıl dedim. Dedi hocam işte Mehmet Güntekin'den için. O dedi çok iyi dedi. Ben de onun radyoya almıyordum. Radyoda olanları eskileri şey ediyordum, ayırmıştım.
Onları radyodaki programa içerlenmiş. Beni radyoda almıyor diye. Dedi ki çok iyi. Hemen onu aldım radyoya. Şimdi şef. Şimdi senin şefin Mehmet Güntürk'ün. Sadece solistlerin şeysi olmadı, şeflerin de hocası olduğunu diyorlar. Bir tanesi de o şeyde büyük kulübün çok güzel korosu, onun şefliğini yapıyor. O da benim hem üniversite korosundan hem şeyden talebem. İkisi de. Onların konserlerine hep giderim. Nerede olsa. Böyle iyi talebeler yetişti çok. Ondan sonra meslek sahibi o. Bir de üniversitede hem üniversiteye devam ediyorlar hem Kore'ye devam ediyorlar. Vize imtihanları yoktu o zaman. Vize imtihanları olmadığı için sene sonu imtihanı için biraz ayrılırlardı. Bu sefer vize imtihanı için ortadan da ayrı tenalaşıyor. Yani 70-80 kişiyle çıktığımı biliyorum ama sazlar dahil. Bir de 64'ten çıkmışız. Millet bana soruyor. Bilhassa mı 64'le çıktınız? Hiç haberim yok. Saymışlar. Öyle. Çocuklar da çok yani bir tek kişiyle olmuyor. Ben tek başıma ne yapayım? Karşımdaki de bana itaat ediyor, şey ediyor, karşılıklı. Bir hocayı yücelten ben her zaman söyleyeyim talebeleridir. Yoksa olduğu yerde hoca yükselmez. Yetiştiği talebelerin yaptığı şeyler o hocayı yüceltir. Onu da söylerim. Çok memnunum bu kadar talebelerimden. Hepsi işte bir jübile oldu. Her yerden geldiler. Bodrum'dan geldiler. Ankara'dan geldiler. Tanıdınız mı diye. Hepsi evlenmiş çocukları. İşte böyle günümüzü geçiyoruz. Şimdi emekli oldum. Şimdi de yeğenlerim onlar mühendis kızlar. Hepsi. Ablamın 2 kızı. İkisi de mühendis. Biri Orta Doğu'dan elektronik mühendis. Biri de Boğaziçi'nden endüstri mühendisi. Onlar da müziğe, piyano dersi falan aldılar. Onlar Batı müzikisi. Yeğenim de, küçük yeğenim de o Kore'ye, 4 sesli Kore'ye devam ediyor. Ya batıcılar eserleri şey yapıyor. Fakat Türk müziğini seviyor. Çünkü ben onlar küçükken buraya gelince tatillerde beraber yanımda götürüyordum. Şimdi benden daha iyi bazen yok teyze diyorlar. Bu makam değil. Şimdi küçük olan endüstri mühendisi olan evi var şeyde. Yalıkavak'ta, yazlıkta. Şimdi ona Türk müzikisi yapıyoruz. Çok istiyor. Beraber her hafta dosyalar burada. Her hafta 5 eser ben seçiyorum. Ona ismini yazıyorum. Açıyor telefon, yazıyor. O internette var. O internette neyse. Oradan o nota falan biliyor. Çalışıyor. Telefonda cuma akşamları konser veriyoruz. O şarkıları beraber okuyoruz. Şimdi bu sefer Segah ve Hüzzam makamında şarkı koydum. Her makamdan okuyoruz. O çok hoşuna gidiyor. Ben bazen yoruldum diyor. Yok teyze diyor. Ne olursa olsun onu her hafta cuma akşamları biz saat 8.30'da telefon başında 5 tane şarkıyı okuyoruz. Bir hafta sonrakinin şeyini veriyorum. Okuyoruz. Bunlar diye. O bazen mesela bir tane Mahyer demişim. Yok teyze dedi. O Mahyer Kürdi. Bu da doğru. Hakikaten Mahyer Kürdi şaşırmışım. O öyle şey etti. Kulağı çok iyi. O 4 sesli koroda soprano. Ayrıldı. Ve o yeğenimin kızı piyanist orada. O profesör oldu. Daha 40 yaşlarında. Böyle Avrupa'da falan da gitti, Amerika'ya gitti.
konser verdi, sefarethanede verdi. Böyle burada zaten konservatuvara gittiği zaman 6 yaşındaydı. 6 yaşında konservatuvara gittiği zaman hem 7 yaşında hem okula gitti hem bizim yarı zamanlıya gitti. Kazandı, imtihanı kazandı. Onlar da girdiler. Küçük çocukları alıyorlar. 6-7 yaşında tam 10 sene falan okuyorlar, o kadar değil. Sonra üniversiteye bağlanınca bu daha şeye gelmişti. 8. sınıfta mı neydi? Piyanodan çok iyi. Hocaları çok memnun. Ondan sonra bu tercih etti. Çok da derslerde iyi. İmtihanlara girmeyi, konservatuvara girmeyi tercih etti. Girdi konservatuvara. İşte 8 seneydi üniversiteye dönünce, bazı 8 sene okumuş, 2 sene sonra oradan mezun olacak. Onun için dediler ki, ben hocalarla konuştum. Dediler ki bu çok iyi talebemizdi. Ama şimdi bu kültür dersleri var. Onların imtihanını verirse biz onu okula şey ederiz. Üniversiteyi. Hakikaten bir ay içinde o şeyleri çalışmış verdi. 2 senede üniversitede mezun oldu. Çünkü o 8 sene piyanoyu çalmış. Sonra o Ankara'ya gitti. İşte doktora yaptı, bilmem ne yaptı. Şu anda profesör oldu. Bir de okulun müdürü oldu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda. Orada yaptı doçent şeylerini. Yani annesi piyano çalıyor. Ders almıştı, Batı musikisi. Teyzesi çalıyor. Şeye de çıkıyor. TRT 3. Konuşma bilmem ne. Böyle bir şey var yani. İstanbul nasıldı? Gittiğimizde Beyoğlu'na gitmek için ayrıca elbise giyerdin. Ayrıca süslenir giderdin İstanbul'da. Beyoğlu moda yeriydi. Ve düşün ki o halden çıkıp da o caddelere ben de Beyoğlu'ndan geçmedim. Geçmedim. Saray sinemasında Münir Nurettin senede 2 tane konser verirdi özel. Yani Türk musikisini meyhane musikisi olmaktan, musikisi olmaktan çıkaran, sahneye koyan Münir Nurettin Selçuk. Solo, ilk o yapmış ki hocam olduğu için çok şeyim. Ondan sonra da beraber hocalık yaptık tabii. O da bana 5 kişi bilirse bunu biri sensin derdi. Hep unutmadım. İşte hepsini kaybettik gitti. Şefik Hoca o bilmem neler. Ve İstanbul o zaman konserlere giderdik. Konser gece olurdu. Münir Bey'in konseri olduğu zaman bana davetiye verir giderim. Şık hanımlar, şapkalı bilmem neli üst localarda oturur. Aşağıda öyle. O zamanlar böyle işte dediğim gibi Beyoğlu'ydu. Şimdi Beyoğlu ne oldu bilmiyorum. Senelerdir gittiğim yok. Her şeyde kalabalıklaştı. Bilmem ne oldu bilmiyorum. Yani İstanbul'da yaşamak şimdi çok zor. Köylere gitmek lazım. Hakikaten öyle. Her bakımdan zor. Geçim bakımından zor. Eski dostluklar yok, eski ahbaplıklar yok. Eski gezin yani yok. Biz ettikten sonra bile arkadaşlar toplanır, gidip karşılarda tepelere falan çıkardık. Kimsenin hali yok artık. Çıkmaya. Çok farklı. Çok farklı. Mesleğim için ne söyleyeyim bilmiyorum. Bunca sene yaptığıma göre çok sevdiğim bir meslek oldu. Ama ben lisede falanken hep olacağım. Babamla böyle muhabbet ederiz. Kimya mühendisi. Nereden söyledin? Kimya mühendisi. Gelseydim o zaman ben kimya mühendisine geçecektim. Çünkü olgunluk imtihanı. Ben hala geçerli olması lazım. Üniversiteye girme şeyim var. Şimdi o zaman geçerli oydu. Ondan sonra
Ama bu şeyden çok memnunum. Tabii çok severek yaptığım bir şey. Çok küçükten beri. En küçükken hatırlıyorum. Evde annem nikahlanmış. Babam ertesi güne bir ut, bir de hoca göndermiş. Aile meraklı. Yani annem şey dememiş işte. Bırakmış ama o abime ders aldırdı. Bilmem ne yaptı. O da çok güzel keman çalıyor derken evin içinde piyano, keman, ut, cümbüş bile var. Koymuş. Piyanonun üstü dolu. O meraklı. Ve biz böyle 3 kardeş çok şeyli çıktık. Küçük kardeşim de, büyük abim de. Bir daha dünyaya gelsem aynı mesleği yaparım. Çok seviyorum çünkü. Notaların içinde, bak oralar hep notalar. Şey edeceğiz, içerisi dolu. Buralar dolu. 2000 var mıdır? Daha fazladır. Burada seçiyorum, eser seçiyorum. Şimdi Cuma akşamı konser vereceğiz. Ama öbür hafta ne yapacağımı ona söylüyorum. Onu seçiyorum. İşte hayat böyle geldi, geçti. Ama güzel, bence güzel geçti. Ben memnunum çalıştığım şeyden, talebelerden çok, çünkü çok kalp kazandım, insan kazandım. Hep ararlar. Dedim ki gece yarısı bile haber verin, götür hepsi. Birine de hemen arabayla buraya iner. Kızlar gelecekler gene bu hafta. Devlet korosundan ama bizim üniversite korosundan gittiler ve bizim konservatuvardan mezunlar. Devlet korosunda. Onlar da emekli oldu. Düşün, talebelerim emekli oldu. Bilirsiniz isimlerini belki bazılardan. Bilmiyorum. Adnan Mungan çok beğendiğim bir sestir. O kimya mühendisi. Ama üniversite korosundan yetişti. Çok güzel okur. O devlet korosuna girdi. Emekli oldu mesela. Fatih Salgar hem bizden hem hem o da emekli oldu. Şimdi, devlet korosunun başkanı oldu. Bizim konservatuvardan, üniversite korosundan ikisi beraber. Şimdi konservatuvar bilgiyi veriyor. Eser çok geçilen yer üniversite korosu. O kadar geçilmiyor. Bu makamı anlatıyorsunuz. Makamdan sonra da işte ona misal olarak bir eser, 2 eser veriyorsunuz. O eserden mesela geçen sene eczacı bir talebem vardı, kız. Hocam diyor, bir baktım üniversite korosunda diyor ki o daha geç de gelmişti. 600 eser geçmişiz dedi. 600 olur, 2000 eser falan var. O geç geldi. İlk zamanlarda yoktu, sonra geç geldi. Ne demek o? Hem de klasik eser. Ben hiç gündelik eser geçmedim. Hiç. Hepsi klasik. Buraya alır bakarsın. O gündelikleri bazen yazar mi? Gündelikleri herkes okuyor. Benim şeyim öyle. Bilmediğini bilmesi lazım. Dışarıda okuyorsun, plaktan dinliyor, bilmem neden dinliyor, söylüyor. Onu söylersin ama ben diyorum ki beste oku, fasıl musikisi ayrıdır. Ama o fasıl musikisi, klasik fasıl musikisi şimdiki fasıllar gibi değil. Esas padişahların huzurunda yapılıyor. Önce bir ney taksimi yapılır. Sonra peşrev çalınır. Sonra birinci beste denir. Biliyorsunuz usulleri büyük. İkinci beste denir. Ağır semayi denir. Yürük semayi denir. Fasıl bu. Padişahlar işte hep çağırırlarmış bestekar. Ne hazırladınız mesela Dede Efendi? Hepsi ne hazırlamışlar? Bu şekilde ama. Sonra fasıllar şimdi klasik fasıl değil. Şimdi şarkılar girmiş. Orada şarkılar yok. Klasik fasılda öyle. Ağır usuller var. Yani derya gibi bir şey. Ama hiçbir zaman
Ben bir müsbet ilim olarak kabul etmiyorum. Yani 2 kere 2 4 eder, müsbettir. Burada da eder, bilmem ne de eder. Musikide değişiklik olabilir. Ama temeli var. O temeli biz çok iyi öğrendik. Ben çok severim nazariyatı. Çok da iyi bilirim. Yani kendimi methetmeyeyim de iyi de anlatırım. Onları böyle karşıdakini imtihan edecek. Semeden gibi birisi kendini methediyorsa hemen onu yoklarım. En basit yerden.